Merhaba, bugünden itibaren Fatih Sultan Mehmet ile ilgili senaryo içeriklerimizin devam etmesine karar verdim. Bu kez İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet, Türkiye'nin başına geçecek ve Rusya'nın işgal gücüne karşı ülkesini savunup bu girişimleri yok etmeye çalışacak. İlk olarak Karadeniz'in üstünde gecenin koyu sisi dolaşıyordu. Rus savaş gemilerinin radar ışıkları Türkiye kıyılarından görünmeye başlamıştı. İstanbul'da alarm sirenleri yankılanıyordu. Ancak bu kez Türkiye'nin başında yalnızca modern generaller yoktu. Tarihin en korkulan komutanlarından biri yeniden ordunun başına geçmişti. Fatih Sultan Mehmet. Rusya aynı anda Trabzon ve Sinop hattına baskı kurmak için savaş gemilerini yaklaştırdıkça yaklaştırdı. Bu arada bir Türk generali öne çıktı. "Padişahım, Rus donanması Karadeniz'e tam güç giriş yaptı. Hipersonik füze taşıyan kruvazörler kıyılarımıza yaklaşıyor," diyerek Fatih'i uyardı. Bunun üzerine Fatih, Rusya'ya karşı topyekün bir savunmaya girilmesi gerektiğini açıkladı ve ekledi. "Biz Konstantin surlarını toplarla yıktık. Şimdi onlar çelik gemilerle mi bizi korkutacak?" O anda ekranlarda Rusya Devlet Başkanı'nın canlı yayını açıldı. Kremlin'de yapılan açıklama tüm dünyaya servis ediliyordu. "Türkiye teslim olmazsa Karadeniz tamamen kontrol altına alınacaktır. Ekonomik yaptırımlar başlayacak, enerji hatları kesilecek," dedi. Konuşma biter bitmez Türkiye'nin Rusya ile olan Türk limanlarında ticaret durmaya başladı. Ancak Fatih Sultan Mehmet sakinliğini bozmadı ve emri verdi. Türkiye, Karadeniz'deki tüm SİHA filolarını havalandırdı. Modern savaş uçakları F-16 ve Kaan filolarıyla birlikte Sinop semalarında devriye uçuşuna başladı. Fakat Rusya'nın hipersonik füzeleri ateşlemesi sonucu Türkiye kıyıları sert füze yağışına maruz kaldı. Fakat ilk çatışma Trabzon açıklarında başladı. Rus gemileri kıyı bombardımanına girişirken Türk denizaltıları ise sessizce Karadeniz'in derinliklerinden yükseldi. Bir anda iki Rus savaş gemisi torpidolarla vuruldu. Deniz gecenin içinde alev aldı. Ancak Rusya geri çekilmedi. Kırım'dan fırlatılan orta menzilli füzeler Erzurum'daki askeri üsleri vurdu. Türkiye kayıplar verdi. Rusya gizlice Artvin iline askeri çıkartma yaptı ve Rus ordusu ilerlemeye başladı. Şehir kısa sürede tam sınırlarıyla birlikte bir anda Rusya'nın kontrolüne geçti. Ankara'da panik büyürken Fatih Sultan Mehmet savaşı yönettiği yerde ayağa kalktı. "Toprak kaybedilebilir ama irade kaybedilirse devlet ölür," şeklinde etkileyici bir konuşma yaptı. Bu sözler televizyonlardan canlı yayınlandı. Halk sokaklara çıktı. Fabrikalar gece gündüz mühimmat üretimine geçti. Fatih ardından sürpriz bir emir verdi. "Karadeniz onların avantajıysa Kırım bizim hedefimiz olacak." Türk donanması gece yarısı büyük bir operasyon başlattı. İnsansız deniz araçları Rus radarlarını şaşırtırken SAT komandoları Kırım kıyılarına sızdı. Aynı anda Türk savaş uçakları Sivastopol çevresindeki hava savunma sistemlerini vurdu. Rusya bunu beklemiyordu. Kremlin'de alarm durumuna geçildi. Rus komutanlardan biri öfkeyle bağırdı. "Bu Sultan Mehmet 500 yıl önceden geldi ama modern savaşı bizden iyi yönetiyor," şeklinde övdü. Fatih ise İstanbul Boğazı'nda savaş gemilerini izliyordu. Yanındaki generale dönüp şöyle dedi: "Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Onlar saldırmayı bilir. Biz ise savunmayı." Tam o sırada kötü bir haber geldi. Rus birlikleri Ardahan hattını da tamamen ele geçirmişti. Bazı Türk taburları geri çekiliyordu. Haberlerde korku dalgası büyümeye başladı. Dünya medyası "Türkiye düşüyor mu?" başlıkları atıyordu. Fakat Fatih haritaya baktı ve hafifçe gülümsedi. "Bir kapıyı açmaları için başka bir kapıyı boş bırakmaları gerekir," şeklinde düşündüren bir söz daha etti. Çünkü Rus ordusu doğuya yüklenirken Türk özel kuvvetleri gizlice Kırım'a ilerlemeye başlamıştı. Türk ordusu sessizce Rus savunma hatlarının arkasına sızıyordu. Fakat bu arada Fatih'in generali ona bir açıklama yaptı ve dedi ki: "Padişahım, Rus ordusu Ardahan'dan sonra Kars hattına da baskı kuruyor. Kargo gemileriyle tank birlikleri buraya yığmaya başladı. Ruslar ilerliyor." Ancak onun gözleri Kırım'a çevrilmişti ve cevap olarak "Bırakın ilerlediklerini sansınlar," dedi. Türkiye, Kırım'daki Rus birliklerini ağır kayba uğrattı ve kısa sürede burayı hakimiyetine almayı başardı. Aynı dakikalarda Türk donanması ikinci büyük saldırıyı başlattı. TCG Anadolu'dan havalanan SİHA sürüleri Novorossiysk yakınlarındaki Rus yakıt depolarını ve üslerini hedef aldı. Gökyüzünde yüzlerce küçük SİHA sesi varken Rus hava savunma sistemleri şaşkına dönmüştü. Kafkasya bölgesini besleyen bütün yakıt depolarını hedef almaya karar veren Fatih Sultan Mehmet ordusuna buralarda yer alan tüm yakıt depolarının vurulmasını emretmişti. Türk SİHA'ları
Bu görevi başarıyla gerçekleştirmek için göreve başladı ve tespit edilen noktalar özel operasyonla başarıyla bombalandı. Böylece Ruslar Türkiye'deki tanklarına yakıt koyamayacaktı ve bu tankların yakıtı bittiğinde oldukları yerde bırakmak zorunda kalacaklardı. Rus Savunma Bakanı öfkeyle masaya vurdu. Türkiye savunmayla kalmıyor, sürekli karşı saldırı yapıyorlar denildi. Rus lider sert bir ses tonuyla cevap verdi. Öyleyse İstanbul'u tamamen abluka altına alın. Boğazlardan geçen her ticari gemiyi durdurun talimatı verdi. Bu emirden saatler sonra Rus savaş gemileri Karadeniz'de ticaret yollarını tehdit etmeye başladı. Türk limanlarda konteyner dağları oluştu. Çünkü ticaret yapılamıyordu. Ekonomik savaş artık cepheden daha yıkıcı hale gelmişti. Fakat Fatih Sultan Mehmet çok daha farklı düşünüyordu. Bir devlet yalnız altınla ayakta durmaz. İnanç çökerse devlet çöker dedi. Sonra tarihe geçecek emrini verdi. Tüm savunma sanayisi tam üretime geçecek. Halkın ihtiyaçları devlet güvencesine alınacak ve Karadeniz'deki her Rus gemisi avlanacak derken Türk denizaltıları yeniden harekete geçti. Rusya'nın gemileri İstanbul'u abluka altına almak için buraya gelmişti. Böylece İstanbul açıklarında büyük bir deniz savaşı başladı. Rus kruvazörleri uzun menzilli kaliber füzelerini ateşledi. Türkiye'nin İstanbul kıyılarındaki askeri üslerinden biri vuruldu. Şehrin farklı yerlerinde büyük patlamalar yaşandı. Ancak hemen ardından Türk savaş uçakları alçak irtifadan saldırıya geçti. Kaan savaş uçakları ilk kez tam kapasite savaşa giriyordu. Derken bölgede gezinen bir Rus gemisi Türk uçağı tarafından avlandı. Fakat Rusların Su-57 savaş uçaklarını İstanbul kıyılarına göndermesi üzerine gökyüzünde it dalaşları başladı. Bu arada Fatih'in emrindeki bir Türk pilotu bağırıyordu. Hedef kilitlendi. Ardından Rus savaş uçağı alev alarak denize çakıldı. Ancak Türk tarafı da ağır kayıplar veriyordu. 2 savaş uçağı düşürüldü. Rus gemileri bölgeyi taramaya başladı. Türkiye burayı korurken Doğu cephesinde durum kritikti. Rus tank kolonları Kars yakınlarında büyük ilerleme kaydetmişti. Halk şehirlerden tasliye edilmeye başlanmıştı. Bir general çaresizce konuştu. "Padişahım, Doğu hattı kırılabilir." Fatih derin bir sessizliğe gömüldü. Ardından ağır ağır konuştu. "Sabredin. Onları beklemedikleri, ummadıkları yerden vuracağız." Ve en büyük planını açıkladı. Türk özel kuvvetleri Kırım'dan sonra Kafkasya'ya gelmek için ilerleyişlere başladı. Kıyılar üzerinden hızlıca Rus birliklerini püskürterek Gürcistan'a ulaşan Türkiye, Rus işgal güçlerinin tam olarak arkasından saldırmak üzereydi. Fatih'in muhteşem savaş taktiği her şeyi çözmek üzereydi. O gece Kafkasya'da bir anda yüzlerce patlama meydana geldi. Rus mühimmat trenleri raydan çıktı, yakıt konvoyları imha edildi. Cephedeki Rus tankları yakıtsız kalmaya başladı. Panik büyüdü. Rus komutanlar birbirine bağırıyordu. "İkmal hatlarımız çöküyor." Tam o sırada Türk ordusu ani olarak karşı saldırıya geçti. Kars hattındaki Türk birlikleri aniden yeniden Ruslara saldırmaya başladı. Tanklar, obüsler ve SİHA destekli saldırılar Rus mevzilerini parçalıyordu. Fatih Sultan Mehmet cephe hattına kadar gelmişti. Askerlerin önünde durdu. Onlara yaptığı şu konuşma yüreklerine su serpti ve onları cesaretlendirdi. "Bugün yalnız toprak savunmuyoruz. Bugün geleceği savunuyoruz." Askerler tek bir ağızdan bağırdı. "Allahu Ekber." Nidaları yükseliyordu ve o arada Türk ordusu karşı saldırıyla Ardahan'ı ve diğer işgal yerlerini geri almayı başardı. Fakat doğu tarafında tam zafer olurken İstanbul'dan gelen acil mesaj savaşın kaderini yeniden değiştirecekti. "Padişahım, Rusya boğazlara büyük çıkartma filosu gönderiyor." Türkiye'de alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Boğaz çevresindeki hava soğuma sistemleri aktif hale getirildi. Camilerden dualar yükseliyor, savaş uçaklarının sesi gökyüzünü titretiyordu. Bir Türk subay telaşla konuştu. "Padişahım, Rus donanması sayı olarak üstün. Eğer boğaza girerlerse İstanbul büyük tehlikeye düşebilir." Fatih Sultan Mehmet haritaya uzun süre baktı. Ardından sakin bir şekilde konuştu. "Konstantin'i almak isteyen herkes önce iradesini kaybetmiştir," dedi. Dakikalar sonra Türkiye tarihinin en büyük savunma operasyonu başladı. Çanakkale'den ateşlenen uzun menzilli gemi savar füzeleri Karadeniz'e doğru yükseldi. SİHA'lar alçak irtifadan Rus gemilerine saldırmaya başladı. Birkaç Rus destroyeri ağır darbe aldı. Fakat Rusya geri çekilmiyordu. Çıkartma gemileri boğaza yaklaşmaya devam etti. Fatih bir emir daha verdi ve boğazı deniz mayınlarıyla donatın. Geldikleri anda havaya uçacaklar. Dakikalar içinde boğazın belirli noktalarına dev savunma bariyerleri ve mayın hatları yerleştirildi. Rus filosu bunu fark ettiğinde artık çok geçti. İlk çıkartma gemisi mayına çarptı. İçindeki 30.000 Rus askeri tek hamlede yok edilmişti ve bu Fatih için başarıydı. Ardından Türk denizaltıları saldırıya geçti. Torpidolar karanlık suyun içinde ilerledi ve 2 Rus savaş gemisi peş peşe vuruldu. Gökyüzünde Kaan
savaş uçakları Rus bombardıman uçaklarıyla çatışıyordu. Bir Türk pilotunun sesi telsizde yankılandı. İstanbul semalarını geçemeyeceksiniz. Ve dediği de oldu. Rus gemileri mucizevi bir şekilde çıkartma gemilerinin deniz mayınlarıyla patlatılması sonucu geri çekilme kararı alarak hızlıca gemilerini bölgeden çekti. Fakat Türkiye Kafkasya'daki işini henüz bitirmemişti ve Fatih son bir emir daha verdi ve dedi ki Hazar Denizi'nin kıyılarıyla birlikte Kafkasya'yı bizim kontrolümüze geçirin ve Ruslarla savaşmaya devam edin. Bunun üzerine çok hızlı bir şekilde kuzeye doğru ilerlemeye başlayan Türkiye, Rusların karşılarına çıkması sonucu kısa süreliğine durduruldu. Fakat yine de yeni askerlerin buraya sürekli olarak nakliye edilmesi sonucu Türk askerleri Fatih'in dediği şekilde ilerledi ve çok geçmeden yeni sınırlar bu şekilde kaldı. Rusya barış istedi ve Fatih Sultan Mehmet de Rusya'nın haddini bildirmişti. Savaş böylece son buldu. Türkiye'nin mutlak zaferiyle sonuçlandı.